Deniz Günlüğü kanalından herkese merhabalar. Ben Deniz Kaptan Burak Direk. Bugün sizlerle beraber geçen videomuzda bahsettiğimiz gibi teknelerin büyük gemilerle taşınması konusunu inceleyeceğiz. Öncelikle çalıştığım tekne 40 metre ve şu anda biz Katar'dayız. Teknemiz sıfır teslim aldık. Ama malum garanti işlemleri için teknenin İtalya'daki tersanesine dönmesi gerekiyor. Şimdi bu süreçte denizden gidebilirdik. Lakin 5200-5300 mil kadar bir yolculuk süresinden bahsediyorum. Sıfır tekne için bu çok fazla. Yıpranabilir, arızalar çıkabilir denizdeyken. Bu riski almamak için büyük gemilerle taşımayı tercih ettik. Şimdi bu sürecin nasıl olduğundan biraz bahsedelim hızlı bir şekilde. Öncelikle kendinize bir gemi ya da yat acentası buluyorsunuz. Bu bulduğunuz acenta sizin teknenizin boyutuna, ölçüsüne, ağırlığına ve gitmek istediğiniz lokasyona göre size bir gemi ayarlıyor. Ayarladığı gemiden sonra bir takım evrak işlemleri başlıyor. Sonuçta ihraç ediyorsunuz teknenizi bulunduğunuz ülkeden. Bu işlemlerden bahsetmek istemiyorum çünkü bunlar çok fazla evrak işi ve çok fazla kafa karıştıran işler. Bunları sizin için acentanız yapıyor. Daha sonra hazırlık sürecine başlıyorsunuz. Etrafta gördüğünüz gibi teknenin her tarafı paket. Bu paketlemenin ne işe yaradığını ben size videoda göstereceğim yine. Şimdi marina ile liman arası yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğumuz olacak. Bu yolculuk hakkında yine ben bu videoda size manevra ve seyir esasında neler yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Ayrıca limana girdikten sonra bordasına yanaşacağız. Bu arada devasa vinçlerle beraber operasyona başlayacaklar. O hazırlık sürecinde neler yapıldığını size yine göstermiş olacağım. Gemimiz yolculuğa başlayacak. İtalya doğru yola çıkacak. Biz de uçakla buradan kalkıp İtalya'ya doğru geçeceğiz. Ve teknemizi teslim alacağız. Bu süreçleri hep beraber göreceğiz. Bu tarz videolar için kanalıma abone olabilir, bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Gelin daha fazla zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Flydeck'ten başlayalım. Gördüğünüz gibi bütün mobilyalar, bütün sandalyeler paketli. Aslında bunların kendi coverları var ama onlar beyaz renkli. Kirlenme ihtimali çok yüksek olduğu için kullanmıyoruz. Onun için böyle paket sardırdık. Yine güvertelerin böyle plakalarla sarılı olduğunu görüyorsunuz. Bunun sebebi şu. Gemiyle kaldırırken vinçlerden çok fazla yağ damlıyor. Burada tiklerinizin etkilenmemesi gerekiyor. Onlardan dolayı bunlar hepsi sarıldı. Yine önemli hususlardan bir tanesi gördüğünüz gibi bütün kromların hepsinde şöyle parmakla birazcık sıyırayım. Bir wax var. Bu wax'ın sebebi şudur. Şimdi malum 20 gün yaklaşık yol alacak tekne. Şimdi çok fazla deniz suyu ve bu bölgede çok fazla kum fırtınaları olduğu için toz görecek. Şimdi bu tozdan etkilenmemesi gerekiyor. Şöyle upper deck'e inelim. Özellikle camlardan bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi camlar da kapalı. Bunun sebebi aslında çok önemli. Şimdi bu teknedeki bütün havalandırma sistemlerini kapatıyorsunuz. Teknenin içerisindeki ısı çok artacaktır. Şimdi bu ısı artması mobilyalara zarar verebilir. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Şimdi güneş ışığı çok fazla etkili burada. Malum güneş ışığından dolayı. Camları sardığınız zaman güneş ışığı da içeri geçmemiş oluyor. Daha çok ısınmasını engellemiş oluyorsunuz. Bu da alınacak tedbirlerden bir tanesi. Son olarak da ana güvertemizi gösterelim. Yine her yerin paketli olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi ne yapacağız? Gemiden haber bekleyeceğiz. Herkese günaydın. Saatlerimiz sabah 3. Az önce gemiden haber geldi. Biliyorsunuz ki gemiler 24 saat yükleme boşaltma yapabiliyor. İşte sıranın bize geldiğini, hemen gelmemiz gerektiğini söylediler. Şimdi limana doğru 2,5-3 saat yolumuz var. Birazdan gün aydınlanır zaten. 4.30 gibi aydınlanıyor. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Kendimize geleceğiz. Ondan sonra yola çıkacağız. Bakalım saat 3. Yani 3.30'da çıkış yapabilirsek 5.30-6 gibi de limanda oluruz büyük ihtimal. Öncelikle seyir öncesi makinalarımızı ve bolt translarımızı kontrol edeceğiz. Dön transımızı kontrol edeceğiz. Makineleri yapıyoruz bir kere. İskele makineleri. Bolt transımızı devreye aldık. Bolt translar sancak. Bolt translar iskele. Yine stone translarımızı deneyeceğiz. Tamamdır. Kontrollerimiz bitti. Herhangi bir problem yok. Güvenlerimizi denedik. Makinelerimizi denedik. Transferlerimizi denedik. Seyir hazırız.
karşı tarafta. Halihazırda yüklemişler. Zaten biz büyük ihtimalle sonuncuyuz. Birazdan bordosuna yanaşacağız. Yüklemeye başlayacaklar daha sonra. Evet, gemimize iyice yanaştık. Şimdi bize telsizden anons yapmalarını bekliyoruz. Sonra bordosuna geçeceğiz. Beklemeye devam birazcık daha. Evet, geminin bordosuna yanaştık. O arayı çekemedim çünkü gross tonajımız yüksek olduğu için bizim pilot zorunluluğumuz var ticari limanda. Pilot vardı teknede, pilot varken çekemiyoruz. Görüyorsunuz burada bir ordu insan tekne için hazırlıkta bulunuyor. Baş crane hazırlıyorlar. Kıç crane halihazırda hazır, palet hazır. Suya indirmeyi bekliyorlar. Şimdi birazdan dalgıç gelecek. Dalgıç teknenin altına girecek, paletleri düzgün yerleştirecekler. Aynı şekilde ön tarafa da aynı şeyi uygulayacaklar. Sonra yavaş yavaş tekneyi kaldırmaya başlayacaklar yukarı doğru. Görüyorsunuz diğer tekneler çoktan alınmış, bağlanmış komple. Biz de en sonuz zaten. Bizden sonra gemi bağlama işini bitirdikten sonra, emniyeti aldıktan sonra yola doğru çıkacak. Evet, artık gemiye bindik. Geminin içerisindeyiz. Bu aşamadan sonra bizi teknede tutmuyorlar tabii ki. Çünkü crane operasyonu başladığı zaman bu tehlikeli. Tekne üzerinde durmamak gerekiyor. Onun için şu an gemideyiz. Gemide bekliyoruz. İşte operasyon devam ediyor. Yaklaşık 2-3 saat kadar sonra güverte yerleştirmiş olurlar. Çok yavaş yavaş kaldırmaya başladılar. 2 tane büyük crane ile beraber. Evet, teknemiz yukarı kadar kalktı. Geminin üst güvertesindeyiz. Burası denizden yaklaşık 7-8 metre kadar yüksekte. Şu an operasyonun en tehlikeli kısmı, çünkü yaklaşık 300 tonluk bir cisim yukarıda rüzgarla beraber sallanıyor ki sallanmaya çok fazla başladı. Rüzgar biraz arttı çünkü. Bu da insanları tedirgin ediyor tabi. Görüyorsunuz güvertede birçok insan emek harcıyor. Şimdi birazdan ahşapların, şu gördüğünüz takozların üzerine konacak. Ondan sonra yandaki döşeklerle beraber sabitlenecek. Döşekleri kaynakla beraber güverteye sabitleyecekler. Sonra buradaki olduğu gibi kayışlarla güverteye bağlanmış olacak ve emniyetli yoluna çıkmış olacak teknemiz nasipse. Ama gördüğünüz gibi bir ordu adam şu an uğraşıyor. Devam ediyor tüm hızıyla eklememiz. Evet, yaklaşık 6-7 saatin sonunda yüklememiz bitti. Sonunda artık teknemiz geminin üzerinde, yolculuğa hazır, emniyetli bir hale geldi. Bizim için de yolculuk vakti. Şimdi Türkiye'ye doğru yola çıkacağız, uçakla geçeceğiz. Yaklaşık bir hafta 10 gün yerde dinleneceğiz. Sonra Cenova'ya teknemizi karşılamaya gideceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videolar için kanalıma abone olabilir, bana desteklerinizi gösterebilirsiniz. Programınız neler, rüzgarınız kolayınız olsun. Allah selamet versin, selametle.